Evet arkadaşlar, algoritmalar konusuna devam edeceğiz. Bu dersimizde akış şemalarına geçmeden önce bir algoritmanın nasıl olması gerektiğini sizlere anlatmak istiyorum. Yani iyi bir algoritma nasıl olmalı? Net olmalı, etkin olmalı, sonlu olmalı ve giriş çıkış içinde giriş çıkış bulunmalı arkadaşlar. Yani 4 prensibi: netlik, etkinlik, sonluluk ve giriş çıkış içermeli. Şimdi bunların ne olduğunu teker teker açıklayalım. Net olmalı. Algoritmanız net olmalı arkadaşlar. Yani algoritmadaki adım adım yazdığınız işlemlerin hepsindeki açıklamalar açık ve kesin bir dille ifade edilmeli. Birincisi bu. İkincisi de algoritmada yer alan işlemler belirsizlik ya da eksik tanımlamalar içermemeli arkadaşlar. Yani ne yapmak istediğinizi düzgün bir Türkçe ile anlatmanız gerekiyor algoritmanızın akışında. Burada yani yapmanız gereken şey bu. Anlaşılır olmalı. Yani siz yazdığınız bir şeyi kendinize göre yazmayacaksınız algoritmayı. Herkes, sizin dışınızdaki insanların da anlayacağı şekilde yazacaksınız. Yani ben bunu nasıl olsa anlarım. Ben buraya şöyle bir kısaltma koyayım geçeyim. Değil. Ya da işte 2 satır 3 satır cümleyle ifade edeceğiniz bir şeyi ya da 3 kelimeyle 5 kelimeyle ifade edebileceğiniz bir şeyi bir kelimeyle ifade edip nasıl olsa ben anlarım bunu deyip geçmeyeceksiniz arkadaşlar. Diğer insanların, herkesin anlayacağı şekilde olmalı. Açık ve net olmalı arkadaşlar. Herhangi bir belirsizlik olmamalı. Mesela algoritmada şöyle bir şey yazıyorsunuz. Sayı büyükse mesela kullanıcıdan bir sayı al. Birinci adım. İkinci adım, sayı büyükse kullanıcıya mesaj ver. Daha küçük bir sayı gir. Mesela bu belirsiz. Sayı büyükse ne demek? Sayı 5'ten büyükse, mesela bak doğrusu bu. Sayı 5'ten büyükse kullanıcıya mesaj ver. Yeniden sayı girsin şeklinde mesela. Böyle devam edebilirsin. Ama işte kullanıcıdan bir sayı al. Birinci adım. İkinci adım, sayı büyükse kullanıcıya yeniden sayı girmesini sağla. Olmaz. Neden büyük? Yani sayı büyükse ne demek? 5'ten mi büyük? 10'dan mı büyük? 1 milyondan mı büyük? Yani böyle net olmayan, belirsiz ifadeler kullanmayın. Net bir şekilde sayı işte 1 milyondan büyükse şunu yap. Küçükse bunu yap. 1 milyona eşitse şunu yap. Mesela eşitlik durumu da var. Mesela sayı 5'ten küçükse şunu, 5'ten büyükse bunu, eşitse şunu, ya da sayı 5'ten büyük ya da 5 eşitse, yani 5'e eşit ya da 5'ten büyükse şunu yap. 5'ten küçükse de şunu yap. Mesela bunlara dikkat etmeniz lazım. Belirsiz bir durum olmamalı arkadaşlar. Yani algoritmanız her durumu kapsamalı. Yoksa algoritmanız doğru çalışmaz. Devam edelim. Etkin olmalı. Etkinlik kuralı. Şurada yazdığımız etkinlik kuralı arkadaşlar. Tek tek açıklıyorum. Netliği açıkladım. Etkinlik. Gereksiz bellek ve CPU kullanımlarından kaçınmalısınız. Gereksiz işlemleri yapmayacaksınız. Birbirinin aynı olan işlemleri tekrar tekrar yazmak yerine döngüler ya da alt algoritmalar kullanacaksınız. Yani aynı işlemi tekrar tekrar mesela alt alta yazmak yerine, mesela bir önceki dersimde ben size bir döngülü bir algoritma örneği göstermiştim. Hatırlıyor musunuz? Kullanıcıdan işte sayı al, 3 tane sayının ortalamasını hesapla. Kullanıcıdan 3 defa sayı al demek yerine bir sayaç değişkeni, hatırlarsınız bakın şu derste. Mesela burada arkadaşlar ben kullanıcıdan işte 3 tane sayının ortalamasını hesaplatıyordum. Burada dikkat ederseniz ben bir döngü kurdum ve bu döngüde ben 3 kez kullanıcıya 1 numaralı sayıyı girin, sayıyı oku, 2 numaralı sayıyı girin, sayıyı oku, 3 numaralı sayıyı girin, sayıyı oku yerine bir döngü kurdum ve bu döngüde bir sayaç oluşturdum. İşte bu sayacın değerini artırarak sayıyı oku ve toplama ekle yaptırdım. Bakın şu 3 ve 4. satır birer kez kullanıldı. Yani nasıl diyeyim? Bunları mesela eğer böyle döngü yapmasaydım ne olacaktı? 3 kere alt alta şu 2 satırı yazacaktım. Gereksiz 4 satır olacaktı. Yani şu kodda gereksiz 4 tane satır olacaktı. Bu ama 3 sayının ortalaması için. Siz bunu 100 sayının ortalamasını hesaplayıp ekrana yazdıran algoritmayı yazdığımı düşünün. Bakın kullanıcının girdiği 100 tane sayının ortalamasını. 100 sayı için ne yapacaktınız? Eğer bu şekilde döngü yapmasaydınız ne yapacaktınız? Tek tek
İşte 1 numaralı sayıyı girin, sayı oku ve toplama ekle. Devam ediyor. İşte 2 numaralı sayıya gelin, sayı oku, toplama ekle. 3 numaralı sayı, 4 numara, 99, 100'e kadar böyle gereksiz 100, 200 satır şişecekti algoritmanız. Onun yerine bakın böyle bir döngü kurarsınız. Bakın 100 tane sayı da girse bu algoritmanız 9 adımda biter. 100 tane sayı da alsanız kullanıcıdan bu algoritmanız 9 adımda biter. 3 tane sayı da alsanız 9 adımda biter. 1 milyon sayı da alsanız 9 adımda biter. Hiç değişiklik olmaz. Doğrusu bu arkadaşlar. Bu şekilde olmalı. Şimdi o yüzden birbirine aynı olan işlemleri tekrar tekrar yazmak yerine döngüler ya da alt algoritmalar kullanmalısınız. Bu örneği gösterdim zaten. Bir de gereksiz bellek ve CPU kullanımından kaçınmalısınız. Mesela şöyle bir örnek göstermek istiyorum size. Bakın A sayısını 900 milyon ile çarp. Böyle bir ifade. Doğrusu bu. Ama siz tutup da A sayısını 900 milyon kez kendisiyle toplama yaparsanız, bir döngü mesela kursanız, burada yanlışlık yapmış olursunuz. 900 milyon tane toplama işlemi hem belleğinizi hem CPU'nuzu gereksiz yere yorar. Gereksiz yere CPU kullanırsınız. Gereksiz yere bellek kullanırsınız. Aslında işlemciniz o sırada başka bir şeyle ilgilenebilecekken ilgilenemez. Gereksiz bir işle uğraştırırsınız. Onun yerine A sayısını 900 milyon ile çarp deseniz çok daha hızlı. CPU çok daha az kullanılacak. Çok daha az ısınacak. Ve bellekte de çok daha az yer kaplayacak. Ancak şu toplama işlemi, 900 milyon kez toplama işlemi bilgisayarınızı, CPU ve belleğe gereksiz kullanıma yol açıyor. Dolayısıyla bu tarz yanlışlıklardan kaçınıp daha pratik ve daha doğru kullanımlara yönelmelisiniz. Üçüncü ilkemiz sonlu olmalı bir algoritma. Ne demek sonlu olmalı? Algoritmanın bir başı, bir sonu olmalı ve arada da yapılacak belirli sayıda işlemler olmalı. İşte arkadaşlar bunu zaten biliyorsunuz. Başlangıç, bitiş ve arada da işlemlerimiz var. Mutlaka bir başı ve sonu olmalı. O benim size önceki derslerde söylediğim şey aslında. Bir de burada dikkat etmek gereken şey, algoritmanız belli bir süre içinde sona ermesi, sonlanması gerektiğini ifade ediyor. Sonsuz olmasın. Yani belli bir koşulda sonlansın algoritmanız. Yani belli bir durumda algoritmanız sonlanacak, bitecek. Hangi durum olduğunu bileceksiniz ve algoritmanın içine onu yazacaksınız. Mesela kullanıcıdan bir seçenek bekle, işlem yaptırıyorsunuz kullanıcıya diyelim. Kullanıcı işlem yapmak istediği sürece işleminizi yaptırın ama kullanıcı çıkış seçeneğini seçtiği zaman algoritmanız sonlansın. Çıkışa basana kadar çalışabilir. Onda bir sakınca yok. Ama çıkışa bastığınız zaman işte menü yapıyorsunuz ya, bir toplama, mesela diyelim basit bir hesap makinesi yaptınız. Bir toplama, 2 çıkarma, 3 çarpma diye 4 bölme, 5 çıkış. Mutlaka bu olsun. Kullanıcı 5'e basmadığı sürece algoritma tekrar çalışabilir. Bunda bir sakınca yok. Ama 5'i mutlaka koyun oraya. Yani algoritma kullanıcı 5'e bastığı zaman sonlansın, bitsin. Dolayısıyla yani bu ne anlama geliyor? Bir bitiş algoritma şemanızda olmalı arkadaşlar. Sonra giriş çıkış. Bunu biliyorsunuz zaten. Algoritmalarınızın input ve output değerleri olmalı. Hani kullanıcıdan bir sayı al diyoruz. İşte bir sayı daha al. Sonra bunları topla, çarp neyse ve kullanıcıya göster. Yani output. Kullanıcıya algoritmanızın yaptığı işlemler sonucu, yaptığı hesaplamanın sonucunu mutlaka gösterin. Yani algoritma input ve output olmadan bir işe yaramıyor. Bir algoritmada temel olması gereken nitelikler bunlar arkadaşlar. Bunlar sizin algoritmanızın ne kadar iyi bir algoritma olduğunu gösterir. Bu kurallara uymanız. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi arkadaşlar Draw.io programını bilgisayarımıza kuracağız. Bizim akış şemalarını, akış diyagramlarını çizebilmemiz için gerekli ücretsiz bir program bu. Burada bir güzellik var. Size ondan bahsedeyim. Belki çoğu arkadaşımızın bundan haberi yoktur. Bu program ücretsiz program ve isteyen bilgisayarına kurup çalıştırabilir. Tıpkı bir Visual Studio Code gibi ama onun daha çok daha basiti ve çok daha az yer kaplayan bir program. İsteyen de, bilgisayarı kurmak istemeyenler de, bakın şurada Draw.io diye Google'a yazdığınız zaman ilk gelen seçenek şu. Diagrams.net. Buna tıkladığınızda arkadaşlar ücretsiz online kullanabiliyorsunuz. Bakın ücretsiz akış şeması elemanların hepsi var burada. Ücretsiz bunları kullanabiliyorsunuz bu şekilde arkadaşlar. İsteyen bunu online olarak kullanır. İsteyen indirir bilgisayarına. İki türlü de kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunu gösterdim. Zaten ücretsiz bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben indirmeyi göstereceğim size.
Bakın indirmek için ise şurada Draw.io Desktop var. Tıklıyorum buna. Download diyorum. Bakın burada Windows Installer var. Mac içinde var. macOS'ta var. Bakın Linux'ta var. Hem Windows hem Mac hem Linux hepsi için var arkadaşlar. Windows Installer'a tıkladım. Bakın Windows Installer geldi arkadaşlar. Ben burada indiriyorum Exe'yi bilgisayarıma. Zaten çok kısa. Birkaç saniye içinde iniyor. İndi arkadaşlar. Bakın Draw.io en son buymuş. Yani versiyon çok önemli değil. Zaten basit bir program. Bunu bilgisayarımıza kuruyoruz. Bakın 415 MB yer kaplıyor. Çok az arkadaşlar günümüz koşullarında. Hemen kurulumunu yapıyorum. Kurdu. Çalıştırıp görelim bakalım gerçekten kurulmuş mu, düzgün bir şekilde çalışıyor mu? Bitir dedim. Evet, bakın çalıştı. Yeni bir diyagram oluştur, mevcut diyagramı aç diye iki seçenekle birlikte açılıyor. Yeni diyagram oluştur deyin. Burada çok önemli değil şimdi. Akış şeması ya da boş diyagram seçebilirsiniz. Mesela akım şeması dedim, oluştur dedim. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Karşıma direkt akış şeması örnek bir tane yaptı. Hazır çıktı karşıma. Bu şekilde desktop yani masaüstü versiyonu da var. Bu uygulamayı hem Mac hem Windows hem Linux için bilgisayarınıza kurup indirebilirsiniz. Bundan sonra derslerimizi bu akış şeması üzerinde yapacağız. O yüzden bir sonraki derse geçmeden mutlaka Draw.io'yu indirip hazır bulunsun bilgisayarınızda arkadaşlar. Dileyen de web versiyonu da kullanabilir. Online versiyonu herhangi bir şey indirmeye gerek yok. Evet bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşça kalın.